Merhaba koçlar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Lilith'in Yay burcuna geçişi var. Sevgili koçlar, 21 Aralık 2025 itibariyle Lilith Yay burcuna geçiyor. 15 Eylül 2026'ya kadar da burada kalacak. Bu dönem sizin için sıradan bir transit değil, çünkü Lilith Yay burcunda ilerlerken sizlerin 9. evinizde, yani inançlar, hayat felsefesi, uzak yolculuklar, akademik dünya ve ben kimim, neye inanıyorum sorularını yönettiğiniz alanda etkisini gösterecek. Lilith burada size özgürlüğün karanlık yüzünü göstermek istiyor. İnançlarınız, bakış açınız ve dünya görüşünüz artık eskisi gibi olmayacak. Belki de uzun süredir bastırdığınız, toplumun onaylamadığı düşünceleri yüksek sesle dile getirme cesaretini bulacaksınız. Artık kendi doğrumu yaşamak istiyorum diyebilirsiniz. Ama dikkat edin, Lilith'in sesi bazen öfke, bazen kibir, bazen de ölçüsüz dürüstlük şeklinde duyulur. Bu dönem boyunca özellikle otorite figürleriyle, öğretmenlerle ya da akademik çevrelerle çatışmalar yaşanabilir. Belki bir inanç sisteminden, bir felsefeden veya ait olduğunuz bir gruptan uzaklaşmak isteyeceksiniz. Çünkü içsel olarak gerçek olanı bulmak, sizi sınırlayan kalıpları kırmak zorundasınız. Lilith burada bir gölge öğretmen gibi çalışır, sizi zorlar, kışkırtır ama sonunda farkındalık kazandırır. Transit başlar başlamaz gökyüzünde güçlü bir gerilim hattı oluşuyor. Lilith Boğa burcundaki retro Uranüs'e karşıt, Balık burcundaki Neptün'e ise üçgen açı yapacak. Bu birkaç haftalık dönem sizin için zihinsel bir devrim olabilir. Bir yanda güvenlik ihtiyacınızla ilgili ani farkındalıklar, para, sahip olduklarınız ya da benim değerim nedir sorusu gündeme gelirken, diğer yanda sezgileriniz, rüyalarınız, sembollerle dolu bir iç dünya sizi yönlendirebilir. Birden çok uzun süredir bastırdığınız bir fikir sizi özgürlüğe çağırır. Belki işinizi bırakmak, seyahate çıkmak, başka bir ülkeye taşınmak ya da bambaşka bir felsefeye yönelmek isteyeceksiniz. Ancak Uranüs karşıtlığı ani kararları da beraberinde getirebilir. Bu yüzden Aralık sonuna kadar büyük riskler almak yerine yeni ufuklara açılma isteğinizi planlamaya başlayın. 13 Şubat'ta ile 2 Nisan arasında Lilith ay düğümleriyle kare açıda olacak ve gökyüzünde bir tek kare açı kalıbı oluşturacak. İşte burası sizin için içsel bir yüzleşme zamanı. 9. evinizdeki Lilith size ne kadar dürüstsünüz diye soracak. İnançlarınızla yaşamınız arasındaki fark artık saklanamaz hale gelir. Kariyerinizde, ilişkilerinizde ya da gündelik yaşamınızda inandığınızla yaptığınız şey arasındaki çelişki belirginleşir. Bu da hem içsel hem dışsal çatışmalar doğurabilir. Belki iş yerinizde adaletsiz bir durumla karşılaşıyorsunuz. Belki bir öğretmen, bir rehber ya da otorite figürüyle inanç temelli bir kriz yaşıyorsunuz. Burada Lilith'in görevi sizi kendi gerçeğinize dönüştürmektir. Ancak bunu bazen yıkıcı yollarla yapar. Bu nedenle Şubat-Nisan arası özellikle sert tepkilerden kaçınmakta fayda var. Haklı bile olsanız söyleme biçiminiz fazlasıyla yakıcı olabilir. Bu tek kare süreci sizden denge kurmanızı istiyor. Bir yanda kontrol, analiz ve mükemmeliyet arayışı, diğer yanda sezgi, teslimiyet ve akışa güven. Lilith ise ortada durup diyor ki, gerçek inanç kontrol etmeyi değil, görmeyi seçmektir. Bu süreçte ruhsal çalışmalar, yabancı diller, felsefi okumalar ya da içsel yolculuklar size yeni anlamlar kazandırabilir. Lilith'in yay yolculuğu boyunca sizler için bilginin karanlık yüzü açığa çıkıyor. Yani bilmek, öğrenmek, sorgulamak artık sizi rahatlatmıyor, aksine rahatsız ediyor. Kendinizi benim inandığım şey doğru mu? Bu bilgi kimin işine yarıyor gibi soruların içinde bulabilirsiniz. Belki bir öğretmeni, bir sistemi, hatta bir ideolojiyi reddedeceksiniz. Ama unutmayın, Lilith burada sadece yıkmak istemez, gerçeği çıplak görmek ister. Ve bazen çıplak gerçek güvenlik duygumuzu da tehdit eder. Ama siz koçsunuz, cesur, öncü, doğrudan enerjiniz sayesinde bu dönemi bir farkındalık sıçramasına dönüştürebilirsiniz. Bu transit size şunu öğretir:
Kendi doğrularınızı bulmak için önce sahte olan her şeyi yakmanız gerekir. Ama yakarken köprüleri değil, sadece zincirleri yakın. Yani size baskı kuran fikirleri, suçluluk duygularını, böyle olmasın diyen sesleri serbest bırakın. Meditasyon, seyahat, yeni öğretiler ama en çok da dürüstlük bu dönemde rehberiniz olsun. 2026'ya kadar sürecek bu Lilith yolculuğu sizi zihinsel özgürlükle tanıştıracak. Fakat o özgürlük önce sorgulama, sonra yıkım, en sonunda yeniden inşa ile gelecek. İnançlarınız, kimliğiniz, değerleriniz dönüşüyor ve sonunda artık gerçekten bana ait diyebileceğiniz bir felsefeye sahip olacaksınız. Mutlu, umutlu, huzurlu ve verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba boğalar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Lilith'in yay transiti var. Sevgili boğalar, 21 Aralık 2025 itibariyle Lilith yay burcuna geçiyor. 15 Eylül 2026'ya kadar da burada kalacak. Bu geçiş sizlerin haritasında 8. evinizde gerçekleşiyor. Yani hayatın derin, gizli, dönüşümsel alanlarında. Ortak paylaşımlar, para, miras, borçlar, duygusal bağlar, cinsellik, güç oyunları ve psikolojik derinlikler. İşte Lilith bu alanlarda uykuya kalmış gölgeleri uyandırmak üzere geliyor. Lilith 8. evdeyken yüzleşmekten kaçtığınız arzular, korkular ve bağımlılıklar yüzeye çıkar. Bu süreçte güç kavramını yeniden tanımlarsınız. Kim üzerinde güç sahibi olmak istiyor, kim size güç veriyor ya da sizden alıyor? Bu sorular artık ertelenemez hale gelir. Lilith'in yay doğası gereği burada özgürleşme teması paylaşım üzerinden çalışır. Belki finansal anlamda birine bağımlı olduğunuzu fark edeceksiniz ya da biri size maddi ve duygusal olarak hükmediyor. Lilith bu bağımlılık zincirlerini koparmak ister ama bunu genellikle sarsıcı yollarla yapar. Bu nedenle bu dönemde ani ayrılıklar, miras ya da nafaka meseleleri, krediler, yatırım krizleri veya ortak kaynaklarla ilgili çekişmeler yaşanabilir. Fakat bütün bu dış olayların ardında yatan asıl tema gücü kim kontrol ediyor sorusudur. 21 ile 30 Aralık arasında Lilith'in Uranüs'te karşıtlığı, Neptün'de de üçgen açısı var. Transit başlar başlamak gökyüzünde yoğun bir enerji hattı oluşturuyor. Lilith Yay burcundan Boğa burcundaki retro Uranüs'e karşıtlık yapıyor olacak. Balıktaki Uranüs ile ise destekleyici üçgen açı alacak. Yani sizler için bu dönem hem sarsıcı hem de farkındalık dolu bir kapı aralayacak. Uranüs zaten uzun süredir sizin burcunuzda ilerliyor ve kimliğinizi, duruşunuzu, yaşam tarzınızı değiştirmeye zorluyor. Lilith'in karşıtlığı ise bu dönüşüm sürecini bir testten geçirecek. Artık benim sınırlarım nerede? Kime güvenebilirim? Hangi bağ beni gerçekten besliyor sorularıyla yüzleşeceksiniz. Bu birkaç haftalık dönemde özellikle ilişki, ortaklık veya para konularında ani kararlar almaktan kaçının. Çünkü Uranüs karşıtlığı altında verilen tepkiler genellikle özgürlük dürtüsünden doğar ama sonuçları da öngörülemez olabilir. Diğer yandan Balık burcundaki Neptün'ün üçgen açısı size sezgisel bir koruma da sağlıyor. İlham, spiritüel rehberlik ve dost desteği bu dönemde güçlü iç sesinizi dinleyin. Çünkü o ses size hem kinden uzaklaşmanız gerektiğini hem de kimin gerçekten sizin yanınızda olduğunu fısıldayacak. 13 Şubat'ta 2 Nisan arasında Lilith ay düğümleriyle kare açıda olacak. Bu güçlü tek kare açı sizin için hem duygusal hem de fiziksel anlamda güçlü bir yüzleşme süreci. 8. evdeki Lilith, geçmiş deneyimlerden kaynaklı suçluluk duygularını, bastırılmış arzuları ya da utanç hissini görünür kılacak. İlişkilerde kontrol, kıskançlık veya manipülasyon temaları gündeme gelebilir. Burada evren sizden şu sorunun cevabını istiyor. Gerçek gücün paylaşımda mı yoksa sahiplenmede mi? Belki biriyle duygusal ya da finansal bir bağınız var ama bu bağ size özgürlük değil, kısıtlama getiriyor. Lilith diyor ki gerçekleri gör artık. Bu tek kare özellikle gizlilik, cinsellik, borçlar ve güven meselelerinde sizi zorlasa da aynı zamanda büyük bir ruhsal dönüşüm potansiyeli taşır.
Yalnızca geçmişi bırakmayı seçtiğinizde yeni bir güç formu doğar. Bu güç başkalarını kontrol etmek değil, kendinizi sahiplenmek anlamına gelir. Lilith 8. evdeyken ölüm ve yeniden doğuş sembolizmi çok güçlüdür. Bu dönemde terapi, bilinçaltı çalışmaları, regresyon, enerji çalışmaları veya spiritüel arınma ritüelleri size iyi gelir. Duygularınız yoğunlaşabilir, sezgileriniz keskinleşebilir. Kendinizi bazen korkularla, bazen arzularla test ederken bulabilirsiniz. Ama unutmayın, Lilith'in amacı sizi korkutmak değil, sizi kendinizin en karanlık yanını bile kabul etmeye çağırmaktır. Çünkü orada reddettiğiniz gölgede sizin gerçek gücünüz saklıdır. Ortak finansal düzenlerde gizlilikten kaçının, bu dönemde her şeyin net ve açık olması sizi koruyacaktır. Miras, nafaka, yatırım gibi konularda duygusal değil, stratejik düşünün. İlişkilerde aşırı sahiplenme veya manipülasyon eğilimlerini fark ettiğinizde o davranışın altında hangi korkunun yattığını sorgulayın. Cinsellikte tabuların yıkıldığı, özgürleşmenin başladığı bir dönem olabilir. Ancak dürtüsel değil, bilinçli deneyimlere yönelin. Lilith'in yaydaki bu yolculuğu sizlere derin bir güç kontrolü getiriyor. İlk başta kaotik görünebilir çünkü Lilith sizin kontrol alanlarınıza dokunuyor. Ama süreç ilerledikçe fark edeceksiniz ki kaybettikleriniz aslında sizi hafifleten şeyler. Bu dönemin sonunda finansal ve duygusal anlamda çok daha sağlam sınırlarla, çok daha güçlü bir ben duygusuyla ayağa kalkacaksınız. Sevgili boğalar, Lilith size şunu öğretmek istiyor. Gerçek güç sahip olduklarında değil, kaybetmekten korkmadıklarında saklıdır. Bu transitin sonunda elinizdekileri koruma mücadelesi değil, kendinize güven ve ustalığı kazanacaksınız ve o zaman gerçekten özgür olacaksınız. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba ikizler. Gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Lilith'in yay transiti var. Sevgili ikizler, 21 Aralık 2025'te Lilith yay burcuna geçiyor ve 15 Eylül 2026'ya kadar da bu alanda ilerleyecek. Bu geçiş sizin doğum haritanızda 7. evinizi aktive ediyor. Yani ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, işbirlikleri ve açık düşmanlıklar alanı. Lilith burada ilişkilerdeki gölgeyi görünür kılmak ister. Yani bu dönem boyunca karşınızdaki kişiler sizin bastırdığınız yönlerinizi size ayna gibi gösterebilir. Bir ilişkide güç dengesizliği, gizli öfke, bastırılmış cinsellik, rekabet ya da gizli bir kıskançlık varsa artık bunlar görünür hale gelir. Kısacası 2026'nın Eylül ayına kadar ilişki sınavlarınız başlıyor. Lilith 7. evdeyken çekim güçlüdür. Karşınıza karizmatik, gizemli ama bir o kadar da kışkırtıcı insanlar çıkabilir. Bazıları sizi büyüler, bazıları sizi sınar, bazıları ise aynalar. Bu kişilerle yaşadığınız deneyimler sizin kendi gölgenizi tanımanızı sağlar. Yani suçladığınız kişi aslında içinizde bastırdığınız bir yönünüzü size yansıtıyor olabilir. Eğer beni manipüle ediyor diyorsanız bir süre sonra fark edeceksiniz ki aslında siz de bir şeyleri kontrol altında tutmaya çalışıyorsunuz. Lilith bu farkındalıkla birlikte ilişkilerde dürüstlük talep eder. Ama bu dürüstlük sadece karşınızdakinden değil, sizden de beklenir. Bu süreçte gerçekten ne istiyorum? İlişkideki rolüm ne? Bağ kurmak mı, kaçmak mı istiyorum? Sorularınızı sormanız gerekecek. 21 Aralık'ta 30 Aralık arasında Neptün'ün üçgen açısı var Lilith'e, Uranüs'ün de karşıtlığı var. Transit başlar başlamaz gökyüzü size sarsıcı bir enerjiyle karşıyor. Lilith Yay burcundan Kova burcundaki Uranüs'e karşıtlık yapıyor. Boğa burcundaki Uranüs'e karşıtlık yapıyor. Size ve Balık burcundaki Neptün'e de üçgen açı yapacak. Bu iki açı özellikle yılın son günlerinde hem profesyonel hem özel ilişkilerde büyük farkındalıklar getirecek. Uranüs'ün karşıtlığı artık tahammül edemediğiniz bir şeyi kırma noktasına getirir. Belki bir ilişkiyi bitirmek istersiniz, belki bir iş ortaklığını sonlandırırsınız, belki de artık bu kalıba sığmıyorum dersiniz.
Ama Uranüs retro olduğu için bu kararlar aceleyle alınmamalı. Çünkü Lilith sizi dürterken Uranüs geçmişte bastırdığınız özgürlük arzularını tekrar gündeme getirecektir. Neptün üçgeni ise size sezgisel bir rehberlik sunar. Bir yandan ilişki krizleri yaşarken diğer yandan içsel bir sükunet alanı keşfedebilirsiniz. Sanki bir şey size her şeyin ardında büyük bir anlam var der. Rüyalar, işaretler, sezgiler bu dönemde güçlüdür. İlişkisel krizleri spiritüel farkındalıkla ele aldığınızda Lilith'in ateşi bir şifaya da dönüşebilir. 13 Şubat'la 2 Nisan arasında Lilith ay düğümleriyle kare açıda olacak. Bu sizler için hem ilişkisel hem de kariyer anlamında gerilimli bir süreç. Bir tarafta kariyer beklentileri, toplumsal imaj, sorumluluklar, diğer tarafta ilişkilerdeki gerçek ihtiyaçlar. Bu iki alan çatıştığında Lilith 7. evde artık kime sadığım sorusunu sordurur. Bu dönem boyunca bir partner, bir iş ortağı ya da bir ailevi birey ile yaşanacak gerilimler sizi kendi özgürlüğünüzü savunmaya iter. Ancak burada önemli bir fark var. Lilith'in amacı sizi yalnızlaştırmak değil, otantik bağlar kurmaya teşvik etmektir. Kendinizi bastırarak sürdürdüğünüz hiçbir ilişki artık bu sürece dayanamaz. Maskeler düşer, roller çözülür, çıplak gerçek kalır. Ve işte o noktada ben gerçekten kimim sorusunun yanıtı gelir. Bu transitin sonunda ilişkilerde güç dengesini öğrenirsiniz. Ne tamamen kontrol etmek ne tamamen teslim olmak artık mümkün değildir. Artık eşitlik, karşılıklı özgürlük ve dürüstlük temeli üzerine yeni bağlar kurabilirsiniz. Bazılarınız bu dönemde bir ilişkinin bitişini yaşarken bazıları tamamen özgür bir birliktelik modeline adım atabilir ama hepsinin ortak noktası artık kimseye boyun eğmeyen bir siz var. İlişkilerde suçlama yerine gözlem yapın bu dönemde beni ne tetikledi sorusunu sorun. Uzun süredir bastırdığınız duygularınızı dürüstçe ifade edin ama aceleyle değil bilinçle olsun. Meditasyon, nefes, yazı terapisi, gölge çalışmaları bu dönemde çok destekleyici olabilir. Eğer biriyle bağınız kopuyorsa bu bir kayıp değil daha dürüst bir ilişkinin kapısıdır. Lilith'in yay burcundaki yolculuğu sizlere ilişkilerde özgürlük dersini getirecek. Ama bu özgürlük kolay kazanılamaz. Önce zincirler görünür olur, sonra çözülür, en sonunda sevgi ve saygı dengesine dönüşür. Yılın sonuna doğru geriye dönüp baktığınızda ilişkilerde artık manipülasyona yer kalmadığını fark edeceksiniz. Ama bu kez ben kimim sorusunun yanıtı başkalarına değil kendinize olacak. Sevgili ikizler, Lilith size şu dersi getiriyor. Gerçek bağ özgürlüğü yok saymaz, onu büyütür. Bu dönemde ilişkilerinizden özgürlüğü değil, gerçek sevgiyi doğuracaksınız. Kendinizle dürüst olduğunuz her an kader size yeni bir yol açacak. Mutlu, umutlu, huzurlu ve verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba yengeçler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Lilith'in yay transiti var. Sevgili yengeçler, 21 Aralık 2025'te Lilith yay burcuna geçiyor ve 15 Eylül 2026'ya kadar da burada kalacak. Bu dönem sizlerin doğum haritasında 6. evinizi yani çalışma hayatı, rutinler, sağlık, hizmet, sorumluluk ve emek alanını aktive ediyor. Lilith'in bu alana gelişi günlük hayatınızda bastırılmış öfkeyi, yorgunluğu ve adaletsizlik hissini görünür kılabilir. Hep ben veriyorum ama kimse bana bir şey vermiyor diye sorduğunuz bir dönemde olabilir. Çünkü Lilith burada sizin hizmet anlayışınızı sorguluyor. Kime, neye, neden hizmet ediyorsunuz? Gerçekten gönülden mi veriyorsunuz yoksa değer görmek için mi çabalıyorsunuz? Lilith 6. evde rutinlerin isyanı demek. Günlük düzeninizde bastırılmış öfke varsa bu dönemde patlak verir.
İş yerinde haksızlığa uğramış hissedebilirsiniz. Belki de çalıştığınız kişilerle gerginlikler artabilir. Kimi zaman bedensel olarak da bu enerji ortaya çıkar. Yorgunluk, huzursuzluk, stres, uykusuzluk, hormonal dengesizlikler gibi. Çünkü Lilith bedende bastırılmış duyguların sembolüdür. Yani ne kadar çok bastırdıysanız o kadar çok beden konuşur. Ama bu dönem aslında bir fırsattır. Çünkü Lilith size der ki kendini sömürmeyi bırak. Artık başkaları için yaşamak, başkalarının işlerine yüklenmek, sürekli yardımcı olmak döngüsünü kırmanız gerekir. Bu hizmet etmeyi bırakmak değil, kendinize de hizmet etmeyi öğrenmektir. 21 Aralık ile 30 Aralık arasında Lilith'in Uranüs'te karşıtlığı Neptün'le de üçgen açısı var. Bu sert bir karşıtlık ve yumuşak bir üçgen. Bu birkaç haftalık dönem özellikle iş çevrenizde veya arkadaş gruplarınızda ani kopuşlar, şok edici açıklamalar veya beklenmedik kararlarla gelebilir. Bir proje sonlanabilir, bir iş düzeni değişebilir ya da siz artık bu şekilde çalışmak istemiyorum diyebilirsiniz. Bu özgürleşme dürtüsü çok güçlüdür fakat Uranüs retro olduğu için ani kararlar özellikle maddi konularda riskli olabilir. Neptün'ün desteği ise bu süreçte sizi sezgisel olarak korur. Belki de bir işin ya da ilişkisel düzenin artık ruhsal olarak sizi beslemediğini fark edeceksiniz. Bu farkındalıkla yön değiştirmeniz gerekebilir. Sanatsal, yaratıcı ya da spiritüel alanlarda çalışıyorsanız bu kısa dönem ilhamın kapılarını da aralayacaktır. 13 Şubat'la 2 Nisan arasında Lilith ay düğümleriyle kare açıda olacak. Bu tek kare açı kalıbı sizin için düzenle kaosun savaşı gibi çalışacak. Bir yanda sorumluluklar, görevler, mükemmeliyetçilik, diğer yanda teslimiyet, inanç ve akış. Lilith ise ortada, benim sınırlarım nerede sorusunu sordurur. İş yükünüz artabilir, sorumluluklar üst üste binebilir. Bazı yengeçler için bu dönemde ben bu tempoya dayanamam diyerek işten veya ortamdan ayrılmayı düşünebilirler. Ama unutmayın Lilith burada sizi cezalandırmaz, özgürleştirir. Sadece sizin artık ben buna mecburum dediğiniz alanlarda kapıları kırar. Bu dönemde bedensel belirtiler artabilir, sinirsel gerginlik, mide sorunları, kas ağrıları, hormon dengesizlikleri. Bunlar artık yeter diyen bedeninizin mesajıdır. Düzeninizi değiştirin. Bedeninize kulak verin, dinlenmeye izin verin. Lilith 6. evde gölgesini mükemmeliyetçilik üzerinden gösterir. Eğer her şeyi kontrol etme, her işi doğru yapma, her zaman yardım etme eğiliminiz varsa işte bu dönem size kusurlu olmanın özgürlüğünü öğretir. Kendinize hata payı tanıyın. Çünkü Lilith burada der ki ben sadece bir işçi değil bir insanım. Ruhsal anlamda detoks, yoga, mindfulness, doğa yürüyüşleri, bilinçli beslenme ve enerji çalışmaları bu dönemde hem bedeninizi hem ruhunuzu dengeleyebilir. Bu süreçte günlük düzeninizde sizi tüketen görevleri belirleyin ve bırakın. İlişkilerinde gizli rekabet veya kıskançlıkları fark edin ama dramatize etmeyin. Sağlıkla ilgili konularda bedeninizi cezalandırmak yerine dinleyin. Yardım etmeyi sürdürün ama sınırlarınızı belirleyin. Hayır demek Lilith'in olgun halidir. Lilith'in yay yolculuğu sizler için çalışma düzeninin yeniden doğuşu anlamına geliyor. İlk başta kaotik hissedebilirsiniz çünkü eski düzenler, eski alışkanlıklar çözülür. Ama bu çözülme yer açmak içindir. Bu sürecin sonunda çok daha bilinçli, çok daha dengeli bir yaşam rutini kuracaksınız. Kendinizi yormadan üretmeyi, kendinizi feda etmeden sevmeyi öğreneceksiniz. Sevgili yengeçler, Lilith size şu dersi getiriyor. Gerçek hizmet önce kendine şefkat göstermektir. Bu dönem bitip de geriye baktığınızda hem bedeninizin hem ruhunuzun daha özgür nefes aldığını fark edeceksiniz. Artık görev için değil, gönül için çalışıyor olacaksınız ve işte o zaman hayatınızda gerçek denge kurulmuş olacak. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba aslanlar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Lilith'in yay transiti var. Sevgili aslanlar,
21 Aralık 2025 tarihinde Lilith Yay burcuna geçiyor ve 15 Eylül 2026'ya kadar bu alanda kalacak. Bu dönem sizin doğum haritanızda 5. evinizi aktive ediyor. Yani aşk, yaratıcılık, çocuklar, özgüven, sahne, keyif ve risk alanınızı. Lilith bu eve geldiğinde hayatın tadını çıkarma biçiminizi kökten dönüştürür. Ne kadar samimiyim, ne kadar sahiciyim sorusu artık sadece ilişkilerde değil yaşam tarzında da belirleyici hale gelir. Çünkü Lilith burada sizin kalpten yaşama biçiminizi test eder. Yani gerçekten kalbinizden geleni mi yapıyorsunuz yoksa onay almak için mi uğraşıyorsunuz? Bu dönem boyunca bastırdığınız tutkular, ifade edilmemiş arzular, saklı yetenekler güçlü bir biçimde su yüzüne çıkabilir. Lilith burada hem yaratıcılığı hem de tutkunun karanlık yüzünü uyandırır. Kimi aslanlar için bu yasak bir aşkın, gizli bir ilişkinin ya da tabu sayılabilecek bir tutkunun sahneye çıkması anlamına gelebilir. Ama asıl mesele aşk değildir, özdeğerdir. Sevilmek için ne yapmam gerekiyor sorusuyla yüzleşirsiniz. Eğer bugüne kadar dışarıdan genel olayla beslendiyseniz Lilith size içsel özgüveninize döndürür. Bu süreçte aşk, tutku, cinsellik, yaratıcılık ve çocuklarla ilgili konular daha yoğun yaşanabilir. Kimi zaman çocuğunuzun davranışları size kendi bastırılmış yönlerinizi gösterebilir. Kimi zaman ise sahnede, sanatta ya da yaratıcı bir projede kendinizi ifade etme arzusu patlarcasına büyüyebilir. Ama dikkat, Lilith enerjisi özgürlük ister. Ama bu özgürlük her zaman kolay gelmez. Toplum, aile, hatta siz bile o kadar bastırılmışsınızdır ki şimdi bu enerji ben buradayım diye bağırır. 21 ile 30 Aralık arasında Lilith Uranüs ile karşıtlık, Neptün'le de üçgen açıda olacak. Transit başlar başlamak gökyüzünde gerilim var yani. Bu dönem kariyerle özel hayat arasında bir çekişmeyi gündeme getirebilir. Belki iş baskısı yüzünden kendinizi ifade edemiyorsunuzdur. Belki aşk hayatınızda gizli bir isyan vardır. Uranüs'ün karşıtlığı artık bu role sığamıyorum dedirtir. Toplumun, ailenin ya da iş çevresinin sizden beklediği kimliği bırakıp gerçek benliğinizi ortaya koyma arzusu kabarır. Ancak Uranüs retro olduğu için ani kararlar vermek yerine içsel patlamalarınızı anlamaya çalışın. Neptün'ün içgeni ise bu dönüşümü ruhsal bir boyuta taşır. Yaratıcılık alanında çalışanlar, sanatçılar, yazarlar veya sahneyle bağlantılı olanlar için bu dönem büyük bir ilham dalgası getirir ama aynı zamanda ilahi aşk temasını da güçlendirir. Kimi aslanlar için bu platonik veya spiritüel bir bağın derinleşmesi anlamına da gelebilir. 13 Şubat'la 2 Nisan arasında Lilith ay düğümleriyle kare açıda olacak. Gökyüzünde bir güçlü tek kare açısı olacak. Bu sizin için aşk mı, hizmet mi ikilemini gündeme getirir. Bir yandan tutkular, arzular, kalbinizden gelen şeyler, diğer yanda sorumluluklar, görevler, günlük hayatın gereklilikleri. Lilith bu iki uç arasında ben ne istiyorum sorusunu sordurur. Eğer uzun zamandır kendinizi başkalarının beklentilerine göre şekillendiriyorsanız, bu dönem artık yeter dediğiniz bir kırılma noktası da olabilir. Aşk hayatınızda kıskançlık, güç mücadelesi veya duygusal manipülasyon temaları belirebilir. Ama bu kriz sizi öz değerinizle yeniden buluşturmak içindir. Gerçek sevginin sahiplenmeden, gerçek tutkunun özgürlükten geçtiğini öğreneceksiniz. Lilith 5. evdeyken yaratıcı enerji yoğunlaşır ama bu enerjiyi bastırmak yıpratıcı olur. Bir sanat projesine başlamak, kendinizi sahnede göstermek, özgün bir fikir ortaya koymak bu dönemde çok desteklenir. Yeter ki korkmadan kendinizi ifade edin. Çünkü Lilith burada size kendini sansürleme diyor. Toplumun beklentilerini aşmak, kendi renginizi göstermek bu geçişin en güçlü hediyesidir. Eğer ebeveynseniz bu dönem çocuklarınızla olan ilişkinizde de sınır temalarını gündeme getirebilir. Çocuğunuzun özgürlüğüne alan tanımak, onun bireyselliğini kabul etmek gerekebilir. Unutmayın Lilith özgürlük ister, bastırılan yerde de isyan çıkar. Kalpten gelen her şeyi ifade edin bu süreçte ama dürüstçe, dramatize etmeyin, bastırmayın.
Aşkta güç savaşına değil karşılıklı özgürlüğe odaklanın. Yaratıcılığınızı bastırmayın. Resim, müzik, dans, yazı gibi alanlarda kendinizi ortaya koyun. Beğenilmek için mi yapıyorum, içimden geldiği için mi sorusunu her gün sorun bence. Bu transitin sonunda artık sahnede farklı bir siz olacak. Daha doğal, daha samimi, daha özgür bir siz. Parlamak için değil, parladığınız için sevileceksiniz. Aşk hayatınızda daha derin bir dürüstlük, sanatsal alanda ise daha cesur bir özgünlük dönemi başlayacak. Kısacası Lilith size otantik olmanın bedelini öde ama sahte olmaktan kurtul diyor. Sevgili aslanlar, Lilith size şu dersi getiriyor. Gerçek güç kalbinizi çıplak bırakma cesaretinde saklıdır. Bu dönem boyunca kalbinizle yüzleşin. Arzularınızı inkar etmeyin. Yaratıcı ışığınızı bastırmayın. Çünkü siz gökyüzünün doğal parıltısısınız ve Lilith şimdi o ışığın sahici biçimini ortaya çıkartmaya geliyor. Mutlu, umutlu, huzurlu ve verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba Başaklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Lilith'in yay transiti var. Sevgili Başaklar, 21 Aralık 2025'te Lilith yay burcuna geçiyor. 15 Eylül 2026'ya kadar da bu burçta kalacak. Bu geçiş sizin doğum haritanızda 4. evinizi, yani ev, aile, kökler, iş dünya ve duygusal güvenlik alanınızı harekete geçiriyor. Lilith burada bastırılmış duygularınızı, aile içinde saklanan sırları ve geçmişten gelen bilinçaltı kalıplarınızı görünür hale getirir. Yani bu süreçte güvenlik dediğiniz şeyin gerçek anlamını sorgulamaya başlarsınız. Artık yalnızca fiziksel değil, duygusal güvenliğe de ihtiyaç duyarsınız ama bu güvenlik dışarıdan değil, içeriden inşa edilmelidir. Lilith işte tam bunu öğretin. Kendine dayanmadan huzur olmaz. Bu dönemde aile ilişkilerinizde gizli gerilimler, geçmişe dair kırgınlıklar veya bastırılmış öfke yüzeye çıkabilir. Belki bir aile sırrı açığa çıkar, belki ebeveynlerden biriyle uzun süredir bastırdığınız bir duygusal çatışma patlak verir ya da çocuklukta öğrendiğiniz itaat, kontrol, mükemmellik kalıplarını artık taşımakta zorlanıyorsunuzdur. Lilith burada duygusal özgürleşmeyi ister. Yani ailemin istediği kişi değil, gerçek ben olmayı, eğer bugüne kadar sevilmek için uyum sağlamış, bastırılmış ve susturulmuşsanız, bu transit tam anlamıyla içsel bir devrim getirir. Artık içinizdeki çocuk konuşmak ister. Kırgın, yaralı ama bir o kadar da güçlü olan o çocuk. 21 Aralık'ta 30 Aralık arasında Lilith Uranüs'le karşıtlık, Neptün'le de üçgen açı içinde olacak. Bu ilk günlerde ev, aile ve ilişkiler alanında şaşırtıcı gelişmeler getirebilir. Belki bir taşınma kararı, belki aile içinde gizli bir gerçeği öğrenirsiniz. Uranüs'ün karşıtlığı artık bu düzende kalamam dedirtir. Evinizde, yaşadığınız şehirde ya da aile içindeki rolünüzde özgürleşme arzusu doğar. Ancak Uranüs retro olduğu için bu dönemde radikal kararları zamana bırakmak en doğrusu olur. Neptün'ün üçgen açısı ise duygusal şifalanmayı kolaylaştırır. Ruhsal çalışmalar, meditasyon, aile dizilimi, içsel çocuk terapisi gibi süreçler bu dönemde sizi derinlemesine dönüştürebilir. Neptün'ün enerjisiyle birlikte Lilith'in yarattığı duygusal fırtına bir nevi ruhsal uyanışa dönüşür. Belki de geçmişte sizi koruyan o duvarları artık sevgiyle yıkarsınız. 13 Şubat'la 2 Nisan arasında Lilith ay düğümleriyle tek kare açı içinde olacak. Bu sizin için ben-biz dengesinin sınandığı bir dönem olacak. Bir yandan duygusal olarak bağlanmak, sevgi almak ve vermek istiyorsunuz. Diğer yandan ise bağımsızlığınızı korumaya çalışıyorsunuz. Aile içinde özellikle anne baba figürleriyle veya partnerle gerginlikler yaşanabilir. Bu çatışmaların merkezinde genellikle ben kimim sorusu vardır. Başkalarının beklentilerine göre mi hareket ediyorsunuz yoksa kendi duygularınızı mı dinliyorsunuz? Bu güçlü tek kare açı kalıbı sizi duygusal olarak sıkıştırabilir. Aynı zamanda bu sıkışmadan bir doğum da gerçekleşir. Siz bu süreçte benim köküm nerede sorusunun yanıtını bulursunuz. Bu yanıt çoğu zaman dışarıda değil, kendi kalbinizin merkezindedir.
Lilith 4. evdeyken bilinçaltınızda bastırılmış öfke, suçluluk veya korkular açığa çıkar. Ama bu ruhsal bir temizliktir. Bu dönemde geçmişte yüzleşmek, içsel çocukla bağ kurmak, duygusal sınırlarınızı güçlendirmek çok önemlidir. Meditasyon, aile dizilimi, psikoterapi, içsel yazı çalışmaları veya doğa içinde zaman geçirmek size çok iyi gelir. Bu enerjiyi bastırmak yerine fark etmek, Lilith'in gölgesini ışığa dönüştürür. Değişikliği, taşınma, miras, gayrimenkul veya aile ile ilgili finansal meseleler bu dönemde gündeme gelebilir. Ancak bu konuların ardında da duygusal bir güvenlik teması vardır. Lilith size diyor ki, gerçek güven kendi duygusal gücünü keşfetmektir. Aile içinde gizlenen konulara cesaretle yaklaşın ama suçlama yerine farkındalıkla hareket edin. Evinizi, yaşam alanınızı size huzur verecek şekilde yeniden düzenleyin. İçsel çocuğunuzla çalışın, geçmişin yükünü bırakın. Duygusal sınırlarınızı koruyun ama duvarlar örmeyin. Kendime nasıl bir yuva kurmak istiyorum sorusunu sık sık sorun. Lilith'in yay transiti sizin için duygusal olgunlaşma ve içsel özgürleşme dönemidir. Aile ile yüzleşmek kolay olmayabilir. Ama sonunda kendi kökünüzü yeniden tanımlarsınız. Bu süreç sonunda artık geçmişin sizi tutan zincirlerinden kurtulmuş olacaksınız. Ve fark edeceksiniz ki güvenlik dış koşullarda değil, kendi iç gücünüzde saklı. Sevgili Başaklar, Lilith size şu dersi getiriyor. Gerçek huzur kendi iç evini inşa ettiğinde başlar. Bu dönemde eski kalıplar yıkılırken siz kendinizi yeniden doğuruyorsunuz. Artık ailenin hikayesi değil, kendi hikayenizi yazma zamanı. Bu kez kalem sadece sizin elinizde. Mutlu, umutlu, huzurlu ve verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba teraziler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Lilith'in yay transiti var. 21 Aralık 2025'te Lilith yay burcuna geçiyor ve 15 Eylül 2026'ya kadar burada kalacak. Sevgili teraziler, bu geçiş sizin doğum haritanızın 3. evini aktive ediyor. Yani iletişim, düşünce biçimi, kardeşler, yakın çevre, eğitim, medya ve bilgi paylaşımı alanı. Lilith bu evden geçerken zihninizin sınırlarını zorlar. Sizi artık kendi düşüncelerinizi açıkça ifade etmeye çağırır. Uzun zamandır bunu söylersem yanlış anlaşılırım dediğiniz her konu şimdi dilinizden dökülebilir. Kısacası Lilith 3. evde zihinsel özgürlüğün isyanıdır. Artık başkalarının doğrularına göre değil, kendi gerçeğinize göre konuşma zamanıdır. Bu süreçte sözleriniz hem şifalı hem de keskin olabilir. Kimi zaman bir cümleyle ortamı aydınlatabilir, kimi zamansa bir gerçeği pat diye ortaya dökebilirsiniz. Çünkü Lilith burada susturulmayı kabul etmez. Zihinsel anlamda son derece cesur, analitik ve kışkırtıcı bir enerji açığa çıkar. Yakın çevre, kardeşler, komşular ya da iş arkadaşlarıyla olan ilişkilerde gerilimli durumlar yaşanabilir. Bu kişiler size sen çok değiştin diyebilir ama aslında değişen siz değilsiniz. Artık sustuklarınızı söylemeye başlıyorsunuz. Ayrıca eğitim, yazı, sosyal medya veya konuşma alanlarında aktif olan teraziler için bu dönem büyük bir üretim dönemi de olabilir. Ancak dikkat edin, Lilith burada doğruyu söyleme takıntısı da yaratabilir. Her gerçeği her ortamda paylaşmak zorunda değilsiniz. Bazen bilgelik ne zaman konuşulacağını bilmekte de gizlidir. 21 Aralık'la 30 Aralık arasında Lilith Uranüs ile karşıt açıda, Neptün'le de üçgen açıda olacak. Bu Uranüs karşıtlığı sizi farklı düşünmeye zorlar. Bu dönem zihinsel olarak adeta elektriklenmiş gibi hissedebilirsiniz. Belki bir konuya dair radikal bir fikir ortaya koyarsınız. Belki bir projenizde yenilikçi bir adım atarsınız. Ama çevreniz buna alışık değildir. Bazı insanlar sizi eleştirebilir, bazıları oho çok uçuk diyebilir. Ama unutmayın, Uranüs'ün amacı özgürleştirmektir. Sizi özgür düşünceniz birilerini rahatsız ediyorsa bu doğru yolda olduğunuzu gösterir aslında.
Neptün'ün üçgeni ise bu zihin fırtınasına sezgisel bir derinlik katar. Bu dönem yazmak, konuşmak, öğretmek hatta spiritüel bilgiyle ilgilenmek için çok destekleyicidir. Sözleriniz başkalarına ilham verebilir. Aynı zamanda sınırları da kaybetmemeye dikkat edin. Özellikle inanç, ideoloji veya felsefe alanında fanatikleşmek bu dönemin de gölgesidir. 13 Şubat'la 2 Nisan arasında Lilith ay düğümleriyle kare açıda olacak. Bu tek kare açı sizin için düşünce, inanç, eylem dengesini test eder. Bir yanda sezgileriniz, iç sesiniz, diğer yanda mantığınız, analiz gücünüz. Lilith ise ortada kendi doğrun ne diye sorar. Bu süreçte bilgi kirliliği, dedikodular, yanlış anlaşılmalar, iletişim kazaları yaşanabilir ama asıl mesele zihinsel kaos değildir. Zihinsel özgürlüktür. Bu dönemde bazı fikirlerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. İdeolojik tartışmalar, sosyal medya kavgaları ya da yakın çevreyle görüş ayrılıkları gündeme gelebilir. Ama burada Lilith'in dersi şudur. Kendini ifade etmek için savaşma, sadece gerçekçi ol. Yani sessiz kalmak yerine dürüstçe konuşun ama yargılamayın. Lilith 3. evdeyken bilgi sadece öğrenilmez, sorgulanır da her şeyi olduğu gibi kabul etmek yerine perde arkasını araştırma eğilimi artar. Bu yüzden astroloji, psikoloji, metafizik, felsefe gibi derin konulara yönelmek için de mükemmel bir dönemdir. Aynı zamanda yazı, konuşma, öğretme, yayıncılık veya sosyal medya alanlarında sınırları aşma potansiyeliniz çok yüksek. Eğer uzun zamandır anlatmak istediğiniz bir şey varsa Lilith size cesaret verir, artık sesini çıkar der. Ama unutmayın bu ses başkalarını değil, kendi zihninizi özgürleştirmek için çıkmalı. Bu süreçte düşüncelerinizi paylaşırken yargılayıcı değil, farkındalıklı olun. Kardeşler veya yakın çevreyle iletişimde eski rekabetleri bırakın. Yeni şeyler öğrenin. Eğitim alın, yazın, anlatın, bilgi gücünüzü kullanın. Sosyal medyada dikkatli olun, her tartışma savaş değildir. Zihninizi boşaltmak için meditasyon, doğa yürüyüşü, sessizlik molaları alın. Lilith'in yaydaki yolculuğu sizler için zihinsel bir devrim anlamına geliyor. Artık başkalarının fikirlerini değil, kendi sezgilerinizi dinleyeceksiniz. Konuşmalarınız, yazılarınız, paylaşımlarınız daha kendiniz olacak hale gelecek. Şimdi kimileri sizi yanlış anlayacak ama siz ilk kez kendinizi tam anlamıyla ifade etmiş olacaksınız. Ve bu zihinsel özgürlüğün başlangıcı olacak. Sevgili teraziler, Lilith size şu dersi getiriyor. Gerçek zarafet sessiz kalmakta değil, dürüst konuşabilmektedir. Artık sustuğunuz yerlerden konuşmanın zamanı geldi. Zihniniz özgürleştiğinde hayatın tüm alanlarında dengeniz de değişecek. Çünkü bazen adalet önce kendi sesinizi duyurmaktan geçer. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba akrepler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Lilith'in yay transiti var. Sevgili akrepler, 21 Aralık 2025'te Lilith yay burcuna geçiyor. 15 Eylül 2026'ya kadar da burada kalacak. Bu geçiş sizin doğum haritanızın 2. evini yani para, değer, özgüven ve sahip olduklarınız alanını harekete geçiriyor. Lilith bu evden geçerken benim değerim nedir sorusunu derinlemesine sordurur. Para kazanma biçiminiz, sahip olduklarınıza bakışınız ve özdeğer algınız kökten değişmeye başlar. Bu dönem boyunca dış dünyadan aldığınız onay ya da statü değil, kendi özdeğeriniz belirleyici hale gelir. Yani param var mı değil, kendimi değerli hissediyor muyum sorusu öne çıkar. Lilith 2. evde değerlerle yüzleşme getirir efendim. Lilith bu evdeyken kendinizi değersiz hissettiğiniz her alan görünür hale gelir. Bu değersizlik hissi para, ilişki, beden ya da yeteneklerinizle ilgili olabilir. Bir noktada artık kendimi küçümsemeyeceğim demeniz gerekir. Çünkü Lilith burada öz sevgi devrimini, öz saygı devrimini başlatır. Bazılarınız için bu süreç ekonomik özgürlükle ilgili olabilir. Kimi işinizden ayrılıp kendi yoluna gitmek isteyebilir. Kiminiz ise parasal bağımlılıklardan kurtulmak,
kendi gelirinizi yaratmak için büyük adımlar atabilir. Ama bu özgürlük arayışı bazen risklerle gelir. Lilith burada aşırı harcama, beklenmedik giderler ya da para krizleri yaratabilir. Bu yüzden bu süreçte neye değer veriyorum sorusuna dürüst bir yanıt bulmanız çok önemli. Unutmayın, Lilith ikinci evdeyken gerçek bolluk maddeden önce kendine olan inançla başlar. 21 Aralık ile 30 Aralık arasında Lilith Uranüs'le karşıtlık, Neptün'le de üçgen açı içinde olacak. Uranüs'ün karşıtlığı ilişkilerde, finansal konularda sürpriz gelişmeler getirebilir. Belki bir partnerle para paylaşımında sorun yaşarsınız. Belki de ortak gelir kaynaklarında ani değişiklikler olur. Ama bu karşıtlık sizi özgürleştirmeyi amaçlar. Artık başkalarının parasına, onların desteğine ya da onayına bağımlı kalamazsınız. Uranüs burada size kendi değerinizin farkına varmanız için itici güç olur. Neptün'ün üçgen açısı ise bu dönüşüm sürecine ruhsal bir yumuşaklık getirir. Sanatla, sezgisel çalışmalarla, maneviyatla ya da yaratıcı projelerle para kazanma potansiyeliniz artar. Yani bu süreçte bolluk geleneksel yollardan değil, yaratıcılıktan gelebilir. Ama dikkat edin, hayallerinizi somutlaştırmayı unutmayın. Neptün'ün büyüsü bazen gerçeklikten kopmanıza neden olabilir. 13 Şubat'la 2 Nisan arasında Lilith ay düğümleriyle kare açıda olacak ve gökyüzünde büyük bir tek kare açı oluşacak. Özdeğer, hedef ve çevre dengesini test edecek. Bir yanda başkalarına hizmet etmek, faydalı olmak istiyorsunuz. Diğer yanda kendi değerinizin görülmediğini hissediyorsunuz. Bu çatışma özellikle iş hayatında ve arkadaş çevrenizde gerginlik yaratabilir. Belki emeklerinizin karşılığını alamıyorsunuz, belki sürekli başkalarına destek olurken kendinizi ihmal ediyorsunuz. Lilith burada size şunu öğretir: kendine değer vermeden kimse sana hak ettiğin değeri vermez. Bu farkındalık bir tür içsel isyana dönüşebilir. Artık hayır demeyi, sınır çizmeyi ve kendi kazancınızı sahiplenmeyi öğrenirsiniz. Bu dönem bazı ilişkilerin bitmesine, bazı ortaklıkların dağılmasına neden olabilir ama bu bir kayıp değil, öz saygının yeniden inşasıdır. Lilith ikinci evdeyken para ve güvenlik temaları yalnızca maddi değil, psikolojik bir anlam taşır. Para sizin kendinize biçtiğiniz değerin bir yansımasıdır. Bu yüzden bu süreçte kazanç biçiminizi değiştirmeniz, yeni gelir yolları keşfetmeniz olasıdır. Kimi akrepler yatırım yapmayı öğrenir, kimisi de bir hobisini işe çevirir ama her şeyin temeli aynıdır: ben bunu hak ediyorum diyebilmek. Lilith bu evde korkuları da görünür kılar. Yoksun kalma korkusu, kaybetme korkusu ya da yetersizlik duygusu. Bu korkularla yüzleştiğinizde kendi içsel gücünüzü fark edeceksiniz. Çünkü Lilith en derin karanlığınızda bile bir özgürlük kıvılcımı taşır. Bu transit sırasında parayla ilişkinizi yeniden tanımlayın. Harcama, paylaşma, kazanç dengenizi gözden geçirin. Kendi emeğinize değer biçin. Daha fazlasını istemekten çekinmeyin. Maddi bağımlılıklardan kurtulun. Ekonomik özgürlüğe adım atın. Bedeninizi, yeteneklerinizi, güven duygunuzu sahiplenin. Ben değerliyim cümlesini içselleştirin. Sadece zihinsel değil, enerjik düzeyde de. Lilith'in Yay burcundaki yolculuğu sizler için özdeğer uyanışı anlamına geliyor. Bu süreçte kendinize, kazançlarınıza ve yeteneklerinize bakışınız kökten değişecek. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayı bıraktığınızda bolluk doğal olarak akmaya başlayacak. Bu dönem sonunda yalnızca paranız değil, özgüveniniz de artacak. Çünkü Lilith size şunu hatırlatır: gerçek zenginlik kim olduğunu bildiğinde başlar. Sevgili akrepler, Lilith bu dönemde size kendi değerinizin aynasını tutuyor. Belki önce gölgenizi göreceksiniz ama sonunda içinizdeki gücü de fark edeceksiniz. Kendinize ben yeterliyim dediğiniz an hem ruhsal hem maddi bolluk kapıları size açılacak. Unutmayın, değerinizin kaynağı dışarıda değil, kendi özünüzdeniz. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba yaylar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Lilith'in yay transiti var. Sevgili yaylar, 21 Aralık 2025'te Lilith sizin burcunuza geçiyor. 15 Eylül 2026'ya kadar da burada kalacak. Bu son derece güçlü, dönüştürücü ve kimlik seviyesinde etkili bir dönemdir.
Çünkü Lilith artık sizin birinci evinizde, yani benlik, beden, imaj, kimlik ve yaşam yönü alanında ilerliyor. Bu transit artık kendim olacağım deme cesaretini getirir. Ama bu öyle yumuşak bir süreç değildir. Lilith önce sizi bastırılmış yanlarınızla yüzleştirir. Uzun zamandır görmezden geldiğiniz içsel öfke, arzular, tutkular ve bastırılmış dürtüler şimdi görünür hale gelir. Sanki içinizde yıllardır susturulan bir ses artık "beni dinle" diye bağırır. İşte o ses sizin gerçek özünüzdür. Bu dönemde kimsiniz sorusu hiç olmadığı kadar güçlü biçimde karşınıza çıkar. Belki bugüne kadar çevrenizin sizden beklediği kişiyi oynamıştınız. Uyumlu, neşeli, güçlü, bilge. Ama Lilith der ki bu maskeler seni korumuyor, seni tüketiyor. Artık başkalarının onayını almak için değil, kendi ruhunuzun çağrısına uymak için yaşamanız gerekir. Bu süreçte kimliğinizde köklü bir değişim yaşanabilir. Saçınızı, tarzınızı, çevrenizi, hatta yaşam felsefenizi değiştirebilirsiniz. Bazılarınız için bu dönem "ben artık aynı kişi değilim" cümlesiyle özetlenebilir. Çünkü değilsinizdir. Lilith sizi kendinizle yeniden tanıştırır. Saf, filtresiz, güçlü halinizle. Ama bu süreçte dikkat etmeniz gereken bir şey var. Lilith burada asi enerjiyi de güçlendirir. Yani ani çıkışlar, agresif tepkiler, çevreyle çatışmalar yaşanabilir. Bu yüzden kendi gerçeğinizi savunmak ile herkese meydan okumak arasındaki çizgiyi fark edin. Gerçek güç sessizlikte değil, gerçek kimliğinizdedir. 21 Aralık ile 30 Aralık arasında Lilith Uranüs ile karşıtlık, Neptün'le de üçgen açıda olacak. Bugünlerde hem fiziksel hem ruhsal anlamda büyük bir enerji açığa çıkabilir. Belki kendinizi özgürleşme isteğiyle dolup taşarken bulursunuz. Uranüs'ün karşıtlığı özellikle iş ve sağlık alanında sizi sınırlayan her şeyi sorgulatır. Artık rutinler, sorumluluklar, hatta ilişkiler bile baskı gibi hissedilebilir. Bu enerji artık dayanamıyorum dedirtir ama bu patlama yeni bir kimliğin doğuşudur. Neptün'ün üçgen açısı bu dönüşüme şefkatli bir derinlik getirir. Ruhsal anlamda farkındalığınız yükselir, sezgileriniz güçlenir, hatta rüyalarınız bile rehberlik etmeye başlar. Bu dönemde yaratıcılığınız, sanatsal yönünüz veya spiritüel ilginiz artabilir. Lilith burada iç sesinizle uyum içinde olmayı öğretir size. 13 Şubat'la 2 Nisan arasında Lilith'in ay düğümlerine yaptığı kare açılar var ve güçlü bir tek kare oluşacak gökyüzünde. Bu sizin için bir dönüm noktası. Bir yanda aile, kökler, geçmiş, diğer yanda kariyer, toplum, statü. Siz de ortada "ben kimim" sorusuyla yüzleşiyorsunuz. Bu dönem hem özel hem profesyonel yaşamda yönünüzü bulmak zorlaşabilir. Bu karma sizi kendi yaşam yolunuza yönlendirmek için gelir. Belki artık bir işin, bir ilişkinin ya da rolün içinde sıkıştığınızı fark edersiniz. Lilith burada size cesaret verir, kendine sadık kal der, gitmen gerekiyorsa git der. Evet, kolay olmaz ama sonuçta içsel bir yeniden doğuş yaşarsınız. Lilith birinci evdeyken enerjiniz hem karizmatik hem gizemlidir. İnsanlar size çekilir ama tam olarak nedenini de anlayamaz. Çünkü Lilith burada manyetik güç verir. Bu dönem boyunca karşınızdakiler sizi daha dikkat çekici, daha derin, hatta biraz tehlikeli bulabilir. Ancak bu gücü nasıl kullandığınız çok önemli. Eğer bastırılmış öfke ve intikam duygusu taşıyorsanız Lilith burada bunu büyütür. Ama farkındalıkla kullanırsanız bu enerji sizi lider, öncü ve etkileyici biri haline getirir. Artık bir otoriteye dönüşürsünüz çünkü kendi hayatınızın sözünü siz söylersiniz. Bu transit sırasında "ben kimim" sorusuna dışsal değil içsel cevaplar verin. Kendinizi ifade ederken başkalarına meydan okumak yerine sınırlarınızı bilin. Bedeninizle bağ kurun. Spor, dans, nefes çalışmaları çok faydalı olur. Yeni bir imaj, proje ya da yol sizin için iç sesini dinleme zamanı, ama acele etmeyin. Her değişimin altında bastırılmış bir duygu vardır. Onu bastırmak yerine anlamayı seçin.
Lilith'in burcunuzdan geçişi hayatınızın yönünü değiştirecek kadar güçlü bir dönemdir. Bu süreçte siz kimliğinizi yeniden tanımlarsınız. Artık kimseyi memnun etmek için değil, kendi gerçeğinizi yaşamak için varsınız. Kendinize olan ilişkiniz ne kadar dürüst olursa dış dünyada da size o kadar dürüst yanıt verilir. Bu transitin sonunda fark edeceksiniz. Hiç kimsenin onayına ihtiyacınız yok. Çünkü siz zaten özgürsünüz. Sevgili yaylar, Lilith'in sizin burcunuza geldiğinde evren size şu mesajı verir. Kendin ol ama gerçekten kendin ol. Bu dönem her şeyi alt üst edebilir ama sonunda kendi hakikatinizle buluşursunuz. Cesur olun, dürüst olun ve en önemlisi kimliğinizin karanlık yönlerinden korkmayın. Çünkü orada sizi özgürleştirecek gerçek bir güç gizlidir. Mutlu, umutlu, huzurlu ve verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba Oğlaklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, gökyüzü gündemimizde Lilith'in yay transiti var. 21 Aralık 2025'te Lilith Yay burcuna geçiyor ve 15 Eylül 2026'ya kadar burada kalacak. Bu geçiş sizin haritanızın 12. evini yani bilinçaltı, kapanışlar, sezgiler, ruhsal temizlik ve gizli düşmanlar alanını harekete geçirir. Bu dönem ruhsal anlamda derin bir arınma sürecidir. Lilith burada görünmeyeni görünür kırar. Yani bilinçaltınızda bastırdığınız korkular, bastırılmış arzular, suçluluk duyguları veya geçmişe ait gölgeler şimdi yüzeye çıkabilir. Bu bazen rüyalarda, bazen içsel huzursuzlukta, bazen de gizli düşmanlıklarla kendini gösterir. Ama unutmayın, Lilith'in amacı korkutmak değil, özgürleştirmektir. Lilith 12. evde ruhun karanlık yüzleşmesi olabilir. Bu dönem adeta bir içsel uyanıştır. Görünürde hiçbir şey değişmiyor gibi olsa da iç dünyanızda büyük bir dönüşüm başlar. Belki geçmişin yüklerini taşımaktan yoruldunuz, belki bir şeyleri kontrol etme çabanız artık sizi tüketti. Lilith 12. evde artık bırak der. Kendinizi, başkalarını, suçlulukları, beklentileri, neyi tutuyorsanız bırakın. Bu süreçte yalnız kalmak isteyebilirsiniz ama bu yalnızlık bir izolasyon değil, ruhsal inzivadır. Meditasyon, yoga, dua, şifa çalışmaları, rüyalar, semboller ve içsel rehberlik bu dönemde sizinle konuşur. Bir anlamda evren size sessizlikle cevap verir ama bu cevap kalpten duyulmalıdır. 21 ile 30 Aralık arasında Lilith, Uranüs'e karşıtlık Neptün'le de üçgen açı içinde olacak. Bu hem zihinsel hem ruhsal düzlemde güçlü bir uyanışı tetikler. Uranüs karşıtlığıyla birlikte bilinçaltınızdaki özgürleşmemiş arzular birden ortaya çıkabilir. Özellikle aşk, cinsellik, yaratıcılık veya çocuklar alanında bastırılmış enerjiler aktif hale gelir. Bu da sizi şaşırtabilir. Bir yandan kontrol etmek istersiniz, diğer yandan özgürleşme arzusu ağır basar. Uranüs burada kendinle yüzleş diyor. Eğer bir süredir sizi manipüle eden, gizlice yönlendiren biri varsa bu dönem o perde kalkar. Neptün'ün üçgen aşısı ise bu farkındalığı ruhsal bir şifaya dönüştürür. İlahi rehberlikle, rüyalarla, sezgilerle gelen mesajları dikkate alın. Neptün burada ruhun dilini konuşur. Yani bu dönemde mantıktan çok sezgileriniz yol gösterici olur. 13 Şubat'la 2 Nisan arasında Lilith'in ay düğümleriyle bir kare açısı var. Bu dönemde aktif olacak. Bu sizin için hem zihinsel hem ruhsal bir sınav dönemi. Bir yanda geçmiş alışkanlıklar ve inanç kalıpları, diğer yanda ruhsal yönünüz, sezgileriniz ve yeni bilinç düzeyiniz. Lilith orada artık kendi içsel gücüne inan diyor. Bu dönemde çevrenizle iletişimde karmaşa yaşanabilir, gizli konular açığa çıkabilir, kendinize anlaşılmıyor ya da dışlanmış hissedebilirsiniz. Ama bu izolasyon bir cezalandırma değil, bir yeniden doğuş hazırlığıdır. Lilith burada korkularınızı test eder. Özellikle kontrolü kaybetme korkusu bu dönemde çok belirgin olabilir. Ama Oğlağın en büyük dersi de budur. Gerçek güç kontrol etmekte değil, teslim olmaktadır. Evren sizden bunu öğrenmenizi ister. Lilith 12. evden geçerken bilinçaltı şifası da başlar. Korkularınız, bastırılmış öfkeleriniz, suçluluklar yüzeye çıktıkça onları dönüştürme gücünüz artar. Bu dönemde spiritüel farkındalığınız olağanüstü artabilir.
Rüyalar, semboller, tesadüfler hepsi size bir şey anlatır. Eğer sezgilerinize güvenir, iç sesinizi dinlerseniz Lilith sizi derin bir ruhsal özgürlük noktasına da taşır. Ancak bu enerji bazen sizi geçmişe çeker, eski ilişkiler, bitmiş konular, hatta geçmiş yaşam temaları bile gündeme gelebilir. Ama bunlar kapanış içindir. Lilith burada artık tamamla der. Bir devrin kapanışı ruhsal bir döngünün sonu gibidir. Bu transitte ruhsal inzivaya, yalnızlığa veya içe dönüş çalışmalarına izin verin. Bastırılmış duygularınızı inkar etmeyin, onları yazın, ifade edin, dönüştürün. Uykularınıza, rüyalarınıza dikkat edin, bilinçaltınız size mesaj veriyordur. Bağımlılıklardan, gizli düşmanlıklardan veya gizli ilişkilerden uzak durun. Bırakmak kelimesini bu dönemin mantrası haline getirin. Lilith'in yay transiti sizin için ruhsal bir arınma ve kapanış süreci. Artık geçmişle bastırılmış korkularla, suçluluk duygularıyla vedalaşma zamanı. Bu dönemde kendinizi yalnız hissetseniz de aslında evren sizi yeniden doğuma hazırlıyor. Eylül 2026'da Lilith Oğlak Burcu'na geçtiğinde siz artık daha bilge, daha sakin, daha güçlü bir farkındalıkla hayata döneceksiniz. Çünkü bu karanlık dönem aslında ruhun aydınlanmasıdır. Sevgili oğlaklar, Lilith size şunu fısıldıyor: korkularını bırak, gölgenle barış. Çünkü ışığa oradan geçilir. Bu dönem sizi teslimiyetin, içsel sessizliğin ve görünmeyen gücün ne olduğunu öğretecek. Bir döngü kapanırken siz kendi iç ışığınızı yeniden hatırlayacaksınız ve bu ışık sizi bir sonraki büyük başlangıca taşıyacaktır. Mutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba kovalar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Lilith'in yay transiti var. Sevgili kovalar, 21 Aralık 2025'te Lilith yay burcuna geçiyor ve 15 Eylül 2026'ya kadar bu burçta ilerleyecek. Bu geçiş sizin doğum haritanızda 11. evinizi, yani arkadaşlıklar, sosyal çevre, toplumsal aidiyet, idealler ve gelecek vizyonu alanını aktive ediyor. Bu süreçte ait olduğunuz yer kavramı derin bir sorgulamadan geçecek. Kiminle yan yana yürüdüğünüz, hangi topluluklara ait hissettiğiniz, kimlerle aynı idealleri paylaştığınız artık eskisi gibi olmayabilir. Lilith burada size kendi özgün sesinizi hatırlatır. Artık sürüye uymak değil, kendi yolunuzu çizmek zamanıdır. Bu dönem boyunca sosyal çevrenizde bir yabancılık hissi duyabilirsiniz. Sanki artık eski dostluklarınızla aynı frekansta değilsiniz. Sanki bazı gruplar, bazı insan ilişkileri sizi sınırlandırıyor, kısıtlıyor, hatta enerjinizi tüketiyor. Bu farkındalık Lilith'in güçlü dürtüsünden gelir. Kendi özgürlüğünü seç. Bu süreçte arkadaş çevrenizde gizli rekabetler, kıskançlıklar veya manipülasyonlar gündeme gelebilir. Lilith burada perde arkasındaki güç oyunlarını ifşa eder. Eğer biri sizi uzun zamandır kullanıyor ya da enerjinizi sömürüyor ise artık bu fark edilir hale gelir. Ve siz radikal bir şekilde artık yokum deme cesaretini de gösterebilirsiniz. Ama bu bir kayıp değil, aslında bir öz kimlik kazanımıdır. Çünkü Lilith 11. evde sizi kendi gerçek çevrenize, ait olduğunuz çevreye yönlendirir. Artık herkesin beklentilerine göre değil, kendi inançlarınıza, ideallerinize göre insanlarla bir arada olma zamanı başlıyor. 21 Aralık ile 30 Aralık arasında Lilith Uranüs'le karşıtlık, Neptün'le de üçgen açıda olacak. Güçlü bir enerji portalı açılıyor burada. Kökler, aile ve geçmiş temalarını temsil ediyor Uranüs. Bu karşıtlık toplumsal aidiyet ile kişisel kökleriniz arasında bir gerilim yaratabilir. Belki aileniz veya geçmişiniz sizi bir kalıpta tutmaya çalışıyor. Ama siz artık kendi ideallerinizi savunmak istiyorsunuz. Bu ben kimim ve gerçekten neye aitim, nerelere aitim sorusunun güçlü bir yankısıdır. Neptün'ün üçgen açısı ise ruhsal farkındalığınızı arttırır. Belki kendinizi yalnız hissedebilirsiniz ama bu yalnızlık aslında içsel bir arınmadır. Neptün burada size der ki gerçek dostluk ruhta başlar. Bu yüzden bu dönemde sezgisel bağlar, ruhsal topluluklar, spiritüel çevrelerle bağlantı kurabilirsiniz.
13 Şubat'la 2 Nisan arasında Lilith ay düğümleriyle tek ara bir açı kalıbı içinde olacak. Değer sistemleri ve ait olma temaları sınavdan geçecek. Bir yanda maddi güvence, değerler ve inançlar, diğer yanda ise sosyal çevre, arkadaşlıklar ve toplumsal roller. Lilith size açıkça soracak. Gerçekten neye inanıyorsun? Gerçekten kime güveniyorsun? Ve kimin değer yargılarına göre yaşıyorsun? Bu dönemde bazı arkadaşlıklar sonlanabilir, bazı hedeflerinizin artık sizi temsil etmediğini fark edebilirsiniz. Ama bu boşluk yeni bir vizyona gebedir. Belki bambaşka bir alanda, farklı bir çevrede kendinizi yeniden konumlandırırsınız. Bu sosyal devriminizdir ama içsel bir devrimle başlar. Lilith'in yaydaki yolculuğu sizi sahici bir toplumsal varoluşa çağırır. Eğer bugüne kadar onay almak, beğenilmek, bir gruba ait olmak için kendinizi bastırdıysanız artık bu maskeler düşer. Sizler için 2026'nın ana teması şu: gerçek özgürlük, onaylanma ihtiyacını bırakmaktır. Bu dönemde toplumsal meselelerle ilgilenebilir, aktivist çalışmalara katılabilir, bireysel farkındalık temalarını savunabilirsiniz ama bunu bir isyanla değil, bilinçli bir farkındalıkla yapın. Çünkü Lilith burada bilgiyle özgürleşmeyi öğretir. Bu transit sırasında sosyal çevrenizi gözden geçirin. Gerçek dostluk kim? Çıkar ilişkisi kim? Yeni çevrelere, farklı düşüncelere açık olun. Kendi fikirlerinizi ifade etmekten korkmayın ama körü körüne de karşıtlık yaratmayın. Ruhsal topluluklara veya kolektif çalışmalara katılmak farkındalığınızı arttırabilir. Ben kimim ve bu dünyaya ne katkı sunuyorum sorusu bu dönemin ana pusulası olsun. Lilith'in yay transiti siz kovalar için sosyal özgürlük dönemidir. Artık sahte bağlar çözülür, gerçek dostluklar kalır. Sizi toplum önünde görünür kılan şey artık statünüz değil, gerçek benliğinizdir. Bu süreçte ben farklıyım demek cesaret ister ama bu cesaret sizi yeni bir ruhsal topluluğa taşır. Eylül 2026'da Lilith Oğlak Burcu'na geçtiğinde siz artık yalnız kalmaktan korkmayan, kendi ideallerinizin arkasında duran bir birey olacaksınız. Sevgili kovalar, Lilith size şöyle fısıldıyor: gerçek dostlar seni susturmaz, seni büyütür. Bu dönem kimlerle aynı anda yolda yürüdüğünüzü yeniden belirleyeceksiniz. Belki bazı kapılar kapanacak ama her kapanan kapı sizi benliğinize ve gerçek ruh ailenize biraz daha yaklaştıracak. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba balıklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Lilith'in yay transiti var. Sevgili balıklar, 21 Aralık 2025'te Lilith yay burcuna geçiyor ve 15 Eylül 2026'ya kadar bu burçta ilerleyecek. Bu geçiş sizin doğum haritanızda 10. evinizi, yani kariyer, toplum önündeki duruş, statü ve yaşam yönü alanını harekete geçiriyor. Bu dönem sizin için görünür olma zamanıdır ama bu görünürlük alışılmış bir başarı tanımına dayanmaz. Lilith burada kendi kurallarınızla yükselme dersi verir. Artık başkalarının beklentilerine göre değil, kendi içsel otoritenize göre bir yön çizme dönemindesiniz. Lilith 10. evde gücünüzü geri alma dönemi. Bu geçiş boyunca iş, kariyer, hedefler ve toplumdaki imajınız alanında güçlü bir dönüşüm başlayacak. Belki yıllardır çabaladığınız bir konuda fark edilmek istiyorsunuz ama aynı zamanda sistemin size biçtiği kalıplara sığmadığınızı da fark ediyorsunuz. İşte Lilith burada devreye giriyor. Sistemi değiştiremiyorsan kendi sistemini kur diyor. Bu dönemde otorite figürleriyle yöneticiler, patronlar, hatta ebeveynlerle güç mücadeleleri yaşanabilir. Sizi kontrol etmeye çalışan, sizi belli bir kalıba sokmaya çalışan kişilerle yüzleşebilirsiniz. Ama bu çatışma bir savaş değil, öz saygının yeniden inşa etme sürecidir. Çünkü Lilith 10. evdeyken artık kimsenin onayına ihtiyaç kalmaz. Kendi yolunuzu çizmek, kendi ışığınızla ilerlemek istersiniz. 21 Aralık'la 30 Aralık arasında Lilith Uranüs'le karşıtlık, Neptün'le de üçgen açı içinde olacak. Bu enerji sizin için kariyerle kişisel ifade arasındaki dengeyi yeniden kurma fırsatı veriyor. 3. evinizde Uranüs, iletişim, fikir ve öğrenme alanını temsil ediyor. Bu karşıtlık düşüncelerinizle dış dünyadaki beklentileriniz arasında
bir gerilim yaratabilir. Belki farklı düşünüyorsunuz ama bunu söylemekten de çekiniyorsunuz. Belki sesiniz duyulmuyor ama Lilith burada konuş, ifade et, fark edil diyor. Bu dönem sizi alışılmış kalıplardan özgürleştirecek fikirsel çıkışlara getirebilir. Balık burcundaki Neptün ise size ilahi ilham veriyor. Kariyerinizde sezgilerinizin gücünü fark ediyorsunuz. Sanki görünmeyen bir el sizi yönlendiriyor. Bu dönemde yaratıcı mesleklerde, spiritüel alanlarda veya sanatsal çalışmalarda büyük bir açılım yaşayabilirsiniz. Neptün burada akışa güven der ama Lilith akışı yönet der ve işte bu iki gücü birlikte dengelemeyi öğreniyorsunuz. 13 Şubat'la 2 Nisan arasında Lilith ay düğümleriyle kare açıda olacak. Gökyüzünde oluşacak bu tek kare sizin için hem ilişkilerde hem de meslek hayatında önemli dönüm noktaları yaratabilir. Kuzey ay düğümü 1. evinizde ben kimim alanında, Lilith 10. evinizde dünyaya nasıl görünüyorum alanında. Bu enerji açıkça şunu söylüyor. Artık kendinizi sahneye koyun. Artık arka planda kalmak, başkalarının gölgesinde yaşamak, sizden bekleneni yapmak yerine kendi yönünüzü belirleme zamanı. Bu süreçte mesleki değişimler, kariyer yönüyle ilgili radikal kararlar, hatta toplumsal imajda dönüşüm yaşanabilir. Bazı balıklar iş değiştirir, bazıları yeni bir meslek alanına yönelir, bazıları ise artık bunu istemiyorum der. Çünkü Lilith sistem içinde kaybolmanızı değil, kendi ışığınızla parlamanızı ister. Lilith 10. evden geçerken toplum önündeki duruşunuzda büyük bir fark yaratır. Bu dönem ben kimim sorusuna toplumsal bir yanıt verirsiniz. Ama o yanıt artık bir maske değildir. Siz kırılgan yanlarınızda sahneye çıkarırsınız. Bu dürüstlük sizi görünür kılar. Fakat Lilith'in enerjisi aynı zamanda kıskançlıkları, rekabeti ve güç mücadelelerini de beraberinde getirebilir. Başarılarınız dikkat çeker ama aynı zamanda bazı gözleri de üzerinize çeker. Buradaki sınavınız şu. Kendinizi kanıtlama çabasından özgürleşmek. Çünkü gerçek güç kimseye bir şey kanıtlamak zorunda kalmamaktır. Bu transit sırasında iş ve kariyer alanında otoriteyle çatışmak yerine sınırlarınızı net belirleyin. Kendi işinizi kurmak, özgün bir yol çizmek veya bağımsız çalışmak için çok uygun bir dönem. Ruhsal ve sanatsal projelerde ilham akışı çok güçlü olabilir. Toplumsal imajınızı yeniden inşa etmekten korkmayın. Benim yönüm bu diyebildiğinizde evren size kapıları açacaktır. Lilith'in yay transiti sizin için kariyer ve kimlik dönüşümünün eşiğidir. Artık toplumun onayını değil, kendi ruhsal bütünlüğünüzü önemseyeceksiniz. Bu dönem kariyerinizde bir dönüm noktası yaratabilir ama bu sadece dışsal bir başarı değil, içsel bir yükseliştir. Eylül 2026'da Lilith Oğlak Burcu'na geçtiğinde siz artık kendi yolunu çizen, liderliğini kendi içsel gücünden alan bir ruh haline bürüneceksiniz. Sevgili balıklar, Lilith size şunu fısıldıyor. Artık görün çünkü siz sadece ışıkla değil gölgenizle de parlıyorsunuz. Bu dönem sizi toplum içinde yeni bir konuma taşıyacak ama o yer başkalarının size biçtiği değil sizin hak ettiğiniz yer olacak. Ruhunuzun liderliği şimdi başlıyor. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın.